O zaman ben açılışı yaparak başlıyorum. Hacime. Hacime. Merhabalar. Türk Aikido Dergisi'nin ilk video röportajına hoş geldiniz. Bugün 7 Ocak 2021 ve ilk konuğumuz Doktor Erdal Küçükyalçın olacak. Hoş geldiniz hocam. Erdal Küçükyalçın lisans eğitiminden sonra Japonya'da Japon ekonomisi çalışmalarına devam etmiştir. Yüksek lisansını ve doktora çalışmalarını tarih üzerine yapmıştır. Yüksek lisans tezinde Yeniçeri ve samurayları karşılaştırmıştır. Doktora çalışmasında ise 19. yüzyılın sonunda Japonların Orta Asya'ya yapmış oldukları araştırma gezilerine odaklanmıştır. Boğaziçi Asya Çalışmaları Merkezi'nde Asya ve Japon tarihi, Japonca çeviri, savaş sanatı ve stratejik liderlik dersleri vermektedir. Eserleri arasında az sonra bahsedeceğimiz 2013 yılında yayınlanan Samuraylar Çağı, 2019 yılında yayınlanan Kılıcın Efendileri 1, Samuray kitapları vardır. 2017 yılında yayınlanan Miyamoto Musashi'nin Beş Çember adlı eserini Türkçe'ye ilk kez özgün dilinden çevirmiştir. Uluslararası hakemli bir dergi olan Global Perspectives on Japan'in kurucusu ve editörüdür. Erdal Hoca'nın Japonya ile ilgili akademik çalışmalarının yanında Musashi Dojo'da Bushido ve Shodo eğitimleri de yapmaktadır. Kitaplarınızdan Ümit biraz daha bahsedecek. Evet Erdal Hocam, sizi bir dakika daha bekleterek şöyle söyleyelim. Erdal Hoca bugün bizimle birlikte çünkü dergimiz bünyesinde Aikido'nun sadece teknik veya minderde yapılan kısımlarına yönelik değil, ayrıca tarihsel, felsefi, sosyolojik arka planlarına da sadece Aikido'nun değil tabii savaş sanatlarının, yani Aikido'yu ortaya çıkaran ne diyelim süreçlerin böyle kuşatıcı bir çerçevesini de çizmek, onlar üzerine konuşmak, düşünmek istiyoruz. Tarihten başlayalım dedik. Zaten Türkiye'de de bu konuda yazdığı 2 kitabıyla Erdal Hoca hemen ön plana çıkıyor. Pek de fazla isim yok. Bu da biz savaş sanatıyla uğraşanlar, Aikido ile uğraşanlar açısından biraz makus bir şey. Erdal Hoca'nın kitapları dışında Türkçe'de çok fazla kitap yok demiştik. Bazıları İngilizceden çeviri, bazıları akademik derinlikten biraz mahrum diyelim. O yüzden hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca çoğu kişi biliyordur, her yerde, her kitapçının bastığı bir kitap varsa o da Savaş Sanatı ve Beş Çember kitabıdır. Çok yayın evi bastı ama Erdal Hoca bunu 2017'de Japonca orijinalinden çevirdi ve günümüz Japoncası da değil, klasik Japonca diyebilir miyiz hocam ona? Yani biraz doğru. 400 yıl öncesinin Japoncası. Modern öncesi, erken modern dönemin Japoncası. Bugünün Japonları da anlamakta zorlanıyorlar. Hı-hı. Evet. Bunun gibi savaş sanatı çalışanlara kaynak olabilecek nitelikte başka eser var mı hocam? Savaş sanatı Türkçe'de elimizde, bu elimizde. Başka? Yani var başka şeyler. Buyurun. Türkçe'ye çevrilmiş olan tabii Hagakure var. İş Bankası yayınlarından çıktı. Sevgili dostum Hüseyin Can Erkin'in çevirisiyle. Yani o da önemli bir kitaptır. Biraz içerik itibariyle Beşlember kitabından farklıdır. Ama onun dışında Türkçe'de maalesef doğru dürüst yani o konteksti bütün şeyiyle, çerçevesiyle ele alarak anlaşılır bir şekilde anlatan pek bir kaynağımız yok. Bunu merak edenler biraz İngilizceye başlamak zorundalar. İngilizce'de özellikle Thomas Cleary'nin kitaplarını önerebilirim. Bunları yavaş yavaş Türkçe'ye kazandırmak gerekiyor. Tabii gidip orijinal metin, ben kısa bulduk da bazı metinleri daha çevirmeye niyetliyim. Ama hani bir kişinin yapabileceği şeyler sınırlı oluyor. O yüzden hani giderek Türkiye'de Japonca bilen insan da sayısı artıyor. Benim öğrencilerim arasından da bu işe meraklı olanlar görünüyor. Dolayısıyla artacaktır. Budo Shoshinshu önemli bir kaynaktır. Benim
önerim, yani Thomas Cleary'ye özellikle bir baksınlar. Ancak şimdi doğrudan birincil kaynağın metninin tercüme edilmesi yeterli bir şey değil. Bilinmesi lazım ki o metni oluşturan ortamın tanınması üzerine ancak inşa edilebilir bir bilgi birikimi bu. Yani oradaki kavramları siz tanımadan, oradaki kişiler hakkında bir fikri olmadan, samurayların düşünce tarzı neydi, yaşam tarzları nelerdi, ne giyerlerdi, ne içerlerdi, nasıl düşünürlerdi üzerine pek bir şey bilmeden o metinleri anlamanız sadece uzak doğu sporları yapmakla edineceğiniz bir yetenek olmayabilir. Bunu bir kenara not edin. O yüzden ben çalışmalarımı samuraylar çağını yaparak bu anlamda başladım denebilir. Çünkü öncelikle Japon tarihini bilmeniz lazım. Samuraylar bir sınıf olarak, bir savaşçı sınıf olarak nasıl gelişti, nasıl yerleştiler, nasıl bir sistem kurdular, neyin içinde yaşıyorlardı bunu bilmek gerekiyor. Yetmez, onun üzerine düşünce sistemleri neydi? Nasıl bir dünyanın içerisinde ne anlarlardı yaşamaktan, ölümden, efendime söyleyeyim savaşmaktan? Bunları anlamak gerekiyor. Dolayısıyla oturup Kılıçın Efendileri bir kitabını, Samuray'ı yazdım. Tabii bunları bildikten sonra ancak yavaş yavaş Beş Çember kitabı biraz anlam ifade etmeye başlayacak için. Çünkü doğrudan İngilizden çevrilecek herhangi bir metin değil. O bambaşka bir alan. Bu şey. Yani metinler hakkında hani kısaca söylenebilecek şey bunlar galiba. Yoksa Japonya'da henüz daha günümüz Japoncasına çevrilmemiş, günümüz Japoncasına dahi çevrilmemiş çok sayıda metin var. Ninjutsu üzerine bile, yani ninjalık üzerine bile antik metinler var. Müzelerine gittiğiniz zaman Iga, Koga bölgelerine orada bunları müzelerde görüyorsunuz. İçiniz gidiyor yani alıp da onları birileri çevirse, ben çevirsem falan diye ama hangi biri artık? Yani çok sayıda metin var. Hocam kritik bir noktaya değindiniz aslında. Ölümden, yaşamdan ne anlıyor o zamanki samuraylar? Dünya görüşlerini dediniz. Günümüzde yani Budo çalışanlar, savaş sanatları çalışanlar yani bizim için böyle genelleme gibi oluyor konuşuyorum ama samuray gibi düşünmeye çalışıyoruz bazen. Samurayların o çağın bağlamında ki değerleri çalışmamıza ve Budo fikirlerimize entegre etmeye çalışıyoruz. Ama gerçekten o zamanki kişi ne düşünüyordu aslında tam olarak da bilemiyoruz. Çünkü arada birkaç asır geçmiş, bambaşka bir ülke orası, farklı bir sosyal şeyin konteksin içindeler. Ve biz Budo çalışırken sürekli işte samuray erdemlerine, samuray felsefesine atıf yapıyoruz. Bu da biraz aslında ne derler? Ne derler? Kelime bulamadım. Temelsiz mi kalıyor gibi oluyor? Yani biraz Gibi. boşlukta kalıyor gibi geliyor sana. Evet. Yani Gibi. altı daha doldurulabilir mi acaba? Şimdi şöyle tabii ki doldurulabilir. Onun sonu yok. Bu koca bir okyanus gibi. Fakat elimizde bazı araçlar var. Onların düşünce sistemlerini anlamak için yazdıkları metinler var. Bunları anlamak önemli. Ayrıca bir Bushido temel öğretisi olan Chico Toit ne diyelim mottosu bir sloganı var. Bu ifade önemli. Ne demek bu? Chi bilgi demek. O veya gyo eylem demek. Yani bilgi eylem birliği. Yeni Konfüçyüsü düşünce bunu özellikle Tokugawa döneminde Japon samuraylarına sunmuş. Onlar da bunu çok güzel içselleştirmişler. Bu kavramı iyi anlamak lazım. O da şu, yani siz tavırlarınız, eğer bilge biriyseniz tavırlarınız da ona göre olacak. Ama tavırlarınız bir bilge gibi ise siz de bilgeleşirsiniz diyor. Yani bazı şeyleri eylemlerinizle hayatınıza uygulayacak olursanız siz de o bilgeliğe ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla uzak doğu sporlarının Japon Budo çalışmalarının her zaman kişiye disipline edici, samuray düşüncesini anlamasına faydası olacak çok güzel bilgilerle, verilerle dolu olduğunu düşünüyorum.
Tabii ki bunun sonu yok. Oturup okumak lazım. Miyamoto Musashi de neredeyse her cümlesinin, her paragrafının arkasında bunu iyi düşün, bunu iyi araştır e, önerileriyle bitirir. Araştırmadan bir yere varılmaz. Özellikle şu belki cümlesini hatırlamak lazım. Diyor ki bazı insanlar düşünmenin değerini azımsamaya meyillidirler, yanlış yapıyorlar. Düşünmek, okumak, öğrenmek bunlar önemli. Evet bilmiyorum yani soruna cevap oldum ama. Sağ olun hocam. Bu Beş Çember kitabını az önce demiştiniz, eseri çevirmek başka ama destekleyici yorumlar, arka plan bilgisi de gerekiyor diye. Siz Beş Çember üzerine eğitimler de veriyorsunuz. Yani eğitimlerinizin merkezine Beş Çember'i de koyuyorsunuz bazen. Bununla ilgili sunumlarınız, dersleriniz var sanırım. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz hocam? Şöyle söyleyeyim Ümit. Benim Japonya'yı anlamaya çalışma ta lise yıllarına dayanıyor. Japonya hızla yükselen bir değerdi, ekonomiydi. Ben de Japonca öğreneyim, Japon ekonomisini öğreneyim. İdealist bir genç olarak ülkeme nasıl bunun faydası olur sorusunu kendime sorarak ekonomi bölümünü seçmemin arkasındaki neden bile Japonya'yı öğrenmekti. Yani böyle bir hedef seçmiştim kendime. Hedef sahibi olmak önemli. Bu hedef beni Japoncayı öğrenmeye, sonra Japonya'ya gitmeye, Japon ekonomisinin gelişimi üzerine dersler almaya. Fakat hayat içerisinde gördüm ki sadece ekonomik gelişmeyi anlamak kendi başına mümkün değil. Bunun tarihi altyapısını öğrenmek. Dolayısıyla tarih yüksek lisansına geri döndüm ve Yeniçeri ve Samuray karşılaşmasını bu nedenle yaptım. Doktoraya devam edip tarihi belli bir noktaya getirdikten sonra da gördüm ki tarihi oluşturan şey de düşünce sistemi. Ve bütün bu hayat boyu yapmış olduğum araştırmalar beni tek bir kitaba getirdi. Onunla buluşturdu. O da Miyamoto Musashi'nin Beş Çember kitabı. Japon düşüncesini anlamak, Japon başarısının arkasındaki sırrı anlamak, nasıl bu kadar çok marka yarattıklarını, sadece bakın teknolojik açıdan değil, sizin öğrenmekte olduğunuz Aikido, Aikido, bu bir yol, Iaido, Kyudo, Kendo, hep arkasında Do var. Do, yol demek. Bu düşüncesinin ne menen bir şey olduğunu, bu dünya görüşünün, samurayların dünyasını nasıl şekillendirdiğini bunları merak etmeye başladım. Ve Miyamoto Musashi emin olun bunların cevaplarını veriyor. Ve Japonya'da bulunduğum süre müddetince sadece akademiyada değil, iş dünyasında da dostlarımız oldu. Sanat dünyasında da insanlarla bir araya geldik. Aynı şekilde Bushido dünyasından, Budo dünyasından, Kaido büyük hocalarıyla, son samuraylar diyorum, çok önemli insanlarla oturup masalarda yemekler yedik, konuşma fırsatı bulduk. Dolayısıyla söyleyebilirim ki Japonya'da hem Japonya'yı kuran, modern Japonya'yı kuran düşüncenin arkasında hem de günümüzdeki bütün bu markaların arkasındaki düşünce Miyamoto Musashi'nin Beş Çember kitabına temellenmektedir. O yüzden oturup bunu sorumluluk kabul ederek ülkemize bunu insanımıza anlatabilmek için Beş Çember kitabını orijinal metninden çevirmeyi bir görev kabul ettim. Oturduk yaptık. Biliyorsunuz 1643 yılında bir mağarada yazmış. Miyamoto Musashi dediğimiz adam hayatı boyunca 13 yaşından itibaren 60 düelloya girmiş. Hepsinden muzaffer olarak çıkmış. Yenilgisiz bir kılıç ustası. Ama bundan ibaret değil. Öğretisinin temeli hem savaş sanatlarını hem barış sanatları diye güzel sanatları bir arada yürütmenin gerçek getirdiği üzere. Kendi hayatıyla da bunu örneklendirmiş bir insan o. Gerçekten müthiş bir düşünür ve herkesin anlayabildiği bir dilde düşüncelerini yazmış. Fakat onun anlattıklarını bu kısa görünen kitap içerisinde anlattığı derin şeyleri anlayabilmek için işte biraz önce söylediğimiz gibi yanını, çevresini, tarihsel altyapısını çok iyi anlamak lazım. Ve Miyamoto Musashi sadece bir Bushido ustası değil. Aynı zamanda Japon sanat tarihine mal olmuş
bir sumiye sanatçısı, bir shodo sanatçısı, bir zen bahçesi tasarımcısı, bir heykeltıraş ve şehir planlamacısı arkadaşlar. Savaşçı olmak sadece hareketleri tekrarlamak değil, kataları çok iyi yapmak, mükemmel yapmak değil. Daha içine girmek gerekiyor. O mindset dediğimiz, o düşünce dünyasını, o düşünce yapısını edindikten sonra gerçek usta savaşçılar olsun. İstediğiniz kadar mükemmel katalar çizin. Bu sizi Miyamoto Musashi'nin tarif ettiği tarzda bir usta yapmayacak. Evet, bir şey soracaktım ben. Sizin çevirinizde de marangoz kelimesi geçiyor bir yerde. Marangozluk yönü de var galiba. Çok önemli tabii, yani çok iyi tanıdınız zaten satırlarından anlıyorsunuz. Budaklı ağacın ahşabının nasıl ele alınması gerektiği, hangi ustanın hangi seviyede ne ahşap malzemeyle uğraşması gerektiğini, marangozluk aletlerinin birer birer neler olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü Miyamoto Musashi'nin bu yola girecekseniz bilmeniz lazım ki farklı meslekleri tanımanız gerekiyor diye öğrencilerine bir ön şartı var. Çünkü diyor farklı meslekleri tanırsanız kimse sizi aldatamaz. Efendim hocam, Kimse sizi aldatamaz. Teknik şeyleri söyleyerek aldatamaz. Bilirsiniz diyor. O yüzden Miyamoto Musashi değişik sanatları kendi kendine çalışmış. Üstelik de Eşşember kitabında anlattığı Bushido prensipleri üzerinden öğrenmiş resim sanatını, kaligrafi sanatını, zen bahçesi tasarımı. Dolayısıyla her şey düşünce yapınızda deniyor. Tabii ki belirli bir tekniği öğrenmek gerekli. Kendinizi savaş sanatında da ilerletmeniz çok önemli. Ama bunun yanında diğer sanatları da mutlaka öğrenmek lazım. Günümüzde bunun uygulamaları var mı? Var. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bir insan sadece lisedeki, üniversitedeki, kendi okuduğu alandaki konularla bilgili değil, aynı zamanda spor yaparsa, bir takımın parçası olursa, hatta ilgilenirse o zaman akademik çalışmalarını daha ileri bir seviyeye götürebilir. Burada benim aklıma şu geldi. Bu arada Zeynep, senin bir sorun yoksa ben hemen Erdal Hoca'ya bir soru daha sorma fırsatını kaçırmıyorum. Peki. Soruyorum Tamam. o zaman. Şöyle. Evet, ben sonra tekrar kitaplarla ilgili bir sorum olacak. Sonra dönerim. Ümit, şimdi bu konu derinleşmişken devam edelim. Burada Musashi sanırım şöyle bir şey de demek istiyor bize. Ruhu törpülemek, yani savaş sanatı ve barış sanatları dediğimiz bu estetik veya pratik amaçlı sanatlar, işte shodo olsun, yani kaligrafi, çiçek sanatı, çay sanatı. Bunlarla kişi karakterini sanki dengelesin gibi bir öğüt veriyor bize. Hep yani bir yönde çalışmayın, yani hep savaşın doğasında bir vahşet ve bir sertlik vardır. Ama kişi inceltsin kendi karakterini de, törpülesin gibi bir şey diyor galiba. Doğru, rafine etsin. Adab-ı muaşereti ve hangi durumda nasıl davranacağını öğrensin tarafı bir kenara koyalım. O var. Ama bundan ibaret değil. Daha derin bir şey var. O da ne biliyor musunuz? Gerçek savaş sanatçısı görünmeyeni görebilendir. Dolayısıyla bir hamlenin daha henüz oluşmadan oluşma ihtimalini fark edebilmek başlı başına bir yetenektir. Aslında savaş sanatlarını sizin geliştirmeye çalıştığınız bütün bu katalarla tekrar ederek bir refleks haline, biz ona eskiden meleke diyorduk. Diye var, günümüzde artık unutulmuş durumda. Meleke kesbetmek. Yani sizin doğal hareketinizin bir parçası olmasını sağlayabilecek kadar çok pratik yapmak. Değil mi? Egzersiz yapmak. Bunun için var Keiko dediğimiz şey. Hangi yolda yürürseniz yürüyün, mümkün olduğu kadar çok bunu tekrar edeceksiniz ki meleke kesbedin. Doğal hareketlerinizin bir parçası olun. Dolayısıyla hatırlat bana, ne sormuştun, bir daha söyle. Kişinin kendi karakterini rafine etmesi, savaş ve barış sanatları. Tamam, güzel. Yani gerçek güç Musashi'ye göre görünebilen, apaçık,
ayan beyan olan şeydeki güzelliği görmek değil, gizli olan, kendini göstermeyen, sade olandaki güzelliği görebilmektir. Çünkü bu senin, yani bakan kişinin sahip olduğu kabın, buna kap diyor Japonlar, kabın derinliğiyle ilgilidir. Bir kap ne kadar derinse o kadar su alabilir. Dolayısıyla eğer rakibinin niyetinin ne olduğunu anlayabilecek, hissedecek bir içgüdüsel yetenek geliştirebilirsen, ki hepimizde bunun temelleri var, eğitim ve pratik yoluyla, o zaman gerçek bir savaş ustası olmaya başlıyorsun. İşte kafa yapısı bu kadar önemli. İkisi birbirinden ayrılamaz. Güzel sanatlar neden bunu destekler? Şu nedenle, çünkü kaligrafi yaptıkça fırçanın mürekkebi alarak bembeyaz o pirinç kağıdının üzerine dokunduğu zaman artık bunun geri dönüşü yoktur. Önce kafanda hazır olmak zorundasın. Önce kafanda planını yapmış olmak zorundasın. Ve hangi noktalarda fırçaya basınç uygulayacaksın, daha kalın bir çizgi olacaksın, nerede noktayı vereceksin, nerede izi oluşturacaksın, nerede mürekkebin azalacak, nerede çoğalacak, bunları çok iyi bilmen lazım. Bunu nasıl bilebilirsin? Daha çok bunu pratik yapmış olarak. Pratik. Ama her zaman bilmek lazım ki savaş meydanına çıkmadan kazanılır. Önce kazanılır. Dolayısıyla hazırlık her şeydir. Miyamoto Musashi ne diyor? Ne kadar hazırlık yapırsan o kadar savaşırsın. Dolayısıyla görüyorsunuz Musashi için mesele, kendisi bir ekolü var değil mi? Niten diyor. Ben onu iki dünya bir ekolü olarak tercüme ediyorum. İki gök bir anlamında da söylenir. Söylemek istediği temelde şey, iki dünya bir. Farklı olan şeylerin, kontrast gibi görünen şeylerin birbiriyle bir olduğunu anlatmaya çalışıyor. Hep bahsettiği şey düşünce tarzı. Ulaşılmaya çalışılan mükemmel durum aslında felsefi altyapı olmadan mümkün değil. Dolayısıyla Japonlar bu düşünceyi, Miyamoto Musashi'nin bu düşüncesini geniş kitleleri anlatarak, samurayların tamamına mal ederek, daha sonra Meiji modernleşmesiyle yaygın eğitim içerisine koyarak, biliyorsunuz Meiji modernleşmesi sırasında unutulmuş birçok Japon eski Koryu dediğimiz bu eski savaş sanatları tekrar canlandırılmıştır. Aslında arkasında bu düşünce var. Bunların her biri birer marka haline getirilmiş. Musashi'ye göre birebir düelloyla ordular arasında yapılan savaş arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla genel için söylediğiniz her şey özel için de geçerli. Özel için söylediğiniz her şey de genel için geçerli demeye getiriyor. Yani bireyler de eğer bu kafa yapısını kendine uygulayabilirlerse Musashi'ye göre kendi isimlerini marka haline getirebilirler. Saygı duyulacak, hatta hafif çekinilecek insanlar haline getirebilirler. Bu mümkün. Musashi bunun en güzel örneği. Şimdi Japonya bunu uygulayarak bildiğimiz Japonya haline geldi. 150 yıl boyunca kapalı kalan Japonya, Meiji modernleşmesiyle Batı devletlerini yakaladı. Büyük güçler arasına kendisini soktu. Küresel güçler arasına soktu. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı trajedisini yaşadı ama sonra tekrar ayağa kalktı ve yine dünyanın ilk üç ekonomisinden birisi haline geldi. Şu anda dahi 120 milyon nüfusuyla 300 küsür milyonluk Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyar 200 milyonluk belki daha fazla bir Çin'le ekonomik olarak yarışabilecek durumda. Üstelik de yaşlanmakta olan, büyük oranda yaşlanmakta olan bir ülke olmasına rağmen. Bunu Japonya yapabildiği için, Musashi'nin dediklerini anlayabildiği için ilerlemiştir. Japon olmakla doğrudan ilişkisi yok. Hasbelkader, tesadüfen Miyamoto Musashi gibi bir dahi orada doğmuş. Bunu orada anlatmış. Ama bu söylenenleri uygulayan diğer ülkeler de şimdi Çin'i, Kore'si, ardından bakın emin olun Endonezya'sı, Hindistan'ı, efendime söyleyeyim Malezya'sı, Vietnam'ı geliyor. Asya yükseliyor. Çünkü
Musashi hepimizin oturup aklımızı başımıza devretip düşündüğümüzde ulaşabileceğimiz sonuca ulaşmış ve bunu anlatabilmiş bir insan. Dolayısıyla 400 yıl önce yazmış olduğu şeyler bugün de geçerliliğini koruyor ve önümüzdeki 400 yıl boyunca da belki 1000 yıl sonra da hala Musashi'yi hatırlayanlar olacak. İşte üretken olmak böyle bir şey. Yaratıcılık böyle bir şey. Bir konuda başarılı olmak böyle bir şey. Ben kitabımın içinde yazdım. Yani ne mutlu Miyamoto Musashi'ye ki 400 yıl sonra varlığından haberdar bile olmadığı bir coğrafyada ve bir zamanda birileri oturup onun söylediklerini bir dilinden tercüme ediyor. Ben bunda bir aracıyım. Ben olmasam bir başka geldiğinde bunu yapacak. Yapılmak zorunda. Biliyorsunuz yani Musashi'nin bu kitabı, Beş Çember kitabı dünyanın bütün dillerine çevrilmiş. Defalarca çevrilmiş. İngilizceye defalarca çevrilmiş bir kitap. Harvard Üniversitesi'nde, Columbia İşletme Fakültelerinde, master öğrencilerine, doktor öğrencilerine okutuluyor sunusuyla birlikte. Bunun bir sebebi var. Sadece askeri okullarda kurmay subaylara değil, liderlikle ilgili. Ben buna stratejik liderlik diyorum. Stratejik liderlikle ilgili her yerde Miyamoto Musashi'nin düşüncelerini bulacaksınız. Bunu kim uygularsa o başarılı olur. Hem birey hem de toplumlar olarak. Yani ne dediğiyle ilgili ne söylüyor İşlemler kitabında? İsterseniz ona girip ama sormak istediğiniz başka bir şey varsa onu konuşalım. Yani Evet. senin soracağın bir şey var mı? Şu soru geliyor aklıma. Yani Musashi hepimizin gözünde hem güçlü, çok güçlü hem de dengeli bir karakter. Gözlerimiz parlayarak, özenerek, bazen inanamayarak bir imaj canlanıyor kafamızda. Bunu yani samurayları genel çerçevede düşündüğümüzde hani yine aynı şekilde karizmatik, üstün yetenekli, ölümden hiç korkmayan kişiler olarak tanıyoruz. Peki bu tarihi kaynaklarla bu aklımızdaki imaj birbirine ne kadar uyuyor? Çok güzel bir soru Zeynep. Bunun üzerine uzun uzun düşünme fırsatım oldu. Dolayısıyla bu topu karşılayarak doğru köşeye atmaya çalışacağım. Şöyle söyleyeyim. Samurayların gerçek anlamda ne oldukları tarih çalışmalarının bir parçası. Dolayısıyla bunu bir kenara koyalım. Ancak samurayların nasıl algılandığı meselesi günümüzde. Bu bir anlamda daha bile önemli bana göre. Bir tarihçi olmama rağmen bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bize gösterilen, Japonlar tarafından bize gösterilen ve tanıtılan samuray biçimi. İşte marka da budur. Samuray bir marka haline getirildi. Bir savaşçı sınıfı olarak. Samuray deyince aklımıza gelen çalışkanlık, disiplin, saygı, korkusuzluk, efendime söyleyeyim, ustalık değil mi? Kılıç ustalığı veya hangi yapıyorsa. Hatta yaratıcılık yerine göre filan. Bu değerleri samuray imajını arkasına takarak, onu güçlendirerek anlatanlar Meiji dönemi ve sonrasındaki Japonya'daki seçkin samuray kökenli yöneticilerdi. Japonlardı. Bilinçli, neredeyse bilinçli ve sistematik olarak yapılmıştır. Bunun batıya ulaşması Nitobe Inazo sayesindedir. Bushido kitabında batıda argümanları da iyi tanıyarak, yani şövalyelerin ne önemli şeyler olduğunu altyapısıyla bilerek samuray imajıyla birleştirmiştir. Hatta günümüzde dahi sizlerin de belki de dojolarınızda kullandığınız Bushido'nun 7 temel özelliği üzerinde ilk lafları eden de, sözleri söyleyen de odur. Bu tekrarlanarak günümüzde devam ediyor. Onun koyduğu temelleri. Bakın bunu önemsiyorum. Çünkü en nihayetinde dönüp dolaşıp kendi kültürünüzü tanımanız gerekiyor. Miyamoto Musashi'nin öğretisi de aslında uygun bir zamanlama ile geldi. Öğretisi de aslında toprak kitabıyla. Toprak kitabı. Musashi neden toprak kitabıyla? Bunun bir sebebi var. Bunu doğrudan size o kitap içerisinde anlatmıyor. Defalarca okuduktan sonra benim gibi
üzerine düşündükten sonra, onu kritik ettikten sonra, Musashi'yi anlamaya çalıştıktan sonra, yıllar sonra anlıyorsunuz ki bunun bir anlamı var. Çünkü üzerinde durduğumuz zemindir. Toprak hayat verendir. Toprak her şeyin başlangıcıdır. Köküdür, kökenidir. Toprak, bizler insanlar olarak bizim için kendi şahsi tarihimizdir. Kimliğimizdir. Tarih bizim kimliğimizdir. Kişiliğimiz, karakterimiz o kimlik üzerine inşa edilir. Kendimizi, bakın burası önemli, hamasetten uzak bir şekilde tanımaz isek, hataları ve güçlü yanlarıyla bilmez isek, samurayları bildiğimiz kadar Yeniçerilerden, sipahilerden haberdar olmaz isek, onları tarihin toz sayfalarında bırakıp sadece belli bir siyasi görüşün tekelinmiş gibi düşünüp uzak, kendi kimliğimizi binlerce kilometre ötede aramaya devam edecek olursak, bu Musashi'ye göre doğru değil. Gerçekten onu anlamak istiyorsak, kendimizi tanımamız gerekiyor. Toprak bunun için. Bütün o kitapta, Beş Temel kitabında anlatacağı şeyleri temel. Çünkü toprak başlangıçtır. Söyle Zeynep. Sesiniz kesildi de son cümlenizi duyamadım ben. Çünkü toprak başlangıçtır. Kendinizi tanımadan ilerleyemezsiniz. Bir insan ayaklarının altında katı bir zemin olmadan ileri ilerlemez. Düşünün, değil mi? Bakın ortamda, uzayda havasız bir ortamda bulunduğunuzda ilerlemeniz zor. Salınıp durursunuz. Kimliksiz toplumlar, bundan emin olmamış, bunun üzerine mutabak kalmamış toplumlar ve kişiler bir dava sahibi, ortak bir hedef sahibi olamazlar. Dolayısıyla hedef sahibi olmak önemlidir. Toprak kitabında diyor ki, ne olduğuna, kim olduğunu tanı, ne yapmak istediğine karar ver. Kendini tanıdıktan sonra hedeflerin ortaya çıkar. Hedef sana bir yol haritası verecektir. O yol haritası kilometre taşlarını gösterecektir. Dolayısıyla su kitabıyla devam ediyor. Neden su? Su nedir? Esnektir arkadaşlar. Bir Musashi diyor ki, su esnektir, akar. Bir damla da olabilir, bir okyanus da. Su içine girdiği kabın şeklini alır. Dolayısıyla su esneklik prensibini anlatmaya çalıştığı yerdir. Kişi esnek olmalı. Ne demek esneklik? Fiziksel esneklik anlamı sadece bundan. Anlamanız gereken entelektüel, zihinsel esneklik. Yani merak. Merak olmayan insan yeni bir şeye kendisini kapatacağı için ilerlemesini durduracaktır. Merak etmelisiniz. Yeni şeylere her zaman açık olmalısınız demek istiyor. O yüzden de tekniklerini, eğer bunu yapacak olursanız, yeni teknik olan Musashi kendi tekniklerini burada anlatır. Tekniklerdir. Öğrenme prensibini uyguladığımız yerde su. Su gibi akacağız. Hiç durmadan. Sürekli şekil değiştireceğiz. Bir savaş taktiği olarak da bu geçerli. Katılaşırsanız, buz gibi olursanız sizi yakalar, kırarlar. Musashi ne diyor? Sabitlik ölümdür. Hareket eden yaşar. Sonra ne yapıyor? Ateş kitabına geçiyor Zeynep. Ateş kitabı diyor ki şiddetlidir. Ateş şiddetlidir. O yüzden savaşa benzer. Mücadeleye benzer. Öğrendiklerini aşamasında öğrendikleri ateş aşamasında hayata dökmen lazım. İnsanlara göstermen lazım. Eyleme dökmen lazım. Dışarı çıkman lazım. Bunu feedbacklerini alman lazım. Hayata uygulaman lazım. Sadece kitapları okumaktan ibaret kalmamalı. Akademik çalışmadan ibaret kalmamalı. O yüzden ben hayatıma uygulamaya çalışırken bir yandan kaligrafi yapıyorum, bir yandan dergi çıkarmaya çalışıyorum, bir yandan festivaller düzenliyoruz, bir yandan gençlerle birlikte yeni faaliyetler oluşturmaya çalışıyoruz. Hep zamanı yakalamaya ve su gibi akmaya onlarla birlikte çalışıyoruz. Çünkü Musashi'nin söylediği bu. Ateşte bu. Ateş şiddetlidir, enerjiktir ama kontrol edemezseniz yakar yıkar değil mi? Kontrol edebilmeniz. Sonra diyor rüzgar. Rüzgar diyor nasıl diyor uzak yerlerden insana kokular,
sesler getirirse, aynı şekilde başka taraflarda başkaları ne yapıyor öğrenmeniz lazım. Başka ekolleri tanımanız lazım. Çünkü eninde sonunda belki onlar sizin rakipleriniz olacak. O yüzden uzun uzadıya diğer bütün ekolleri, savaş ekollerini anlatır. Çünkü onları çok iyi tanımaktadır. Hatta onlardan daha iyi tanımaktadır. Yani bir Aikidocu Iaido'yu da tanımalıdır. Farklı ekolleri de tanımalıdır. Bundan ibaret değil. Müzik belki alanında bir enstrüman çalmayı hedeflemelidir. Belki Shodo yapmalıdır. Musashi gibi. Belki Sumiye resmine girmelidir. Durmamalıdır. Ne kadar çok şey öğrenirseniz bu sizi asıl güçlü kılıyor. Bu görme kabiliyetinizi artırıyor. Unutmayın. Hepsi kafa yapısında. Yani Musashi diyor ki başkalarını bilmeyen kendini bilemez. Sen kendi yolunu doğru zannedersin. Herkesin kendine göre doğru bir yolu vardır. Başkalarının yollarını kabul edin. Yani ego yaparak benim yolum diğerlerinden üstün diyerek bir yere varamaz insan. Çünkü burada üstünlük, aslınlık meselesi yok. Herkesin, her bir bireyin kendi yolu var arkadaşlar. Herkes kendi yolunu yürür. O yüzden dojo diyoruz değil mi? Yolun yeri. O yol, jo yer. Yolun yeri. Senin şahsi yolunun yeri. Sen bir hocanın rehberliğinde kendi yolunu bulmak üzere yürümektesin. Ama ne zaman ki ustalaşırsın, ki bu da Musashi'nin son kitabının son bölümü, yani Boşluk kitabı. Ve Boşluk kitabı tek bir sayfa. Çünkü bizde bir laf var değil mi? Arife tarif gerekmez diye. O seviyeye ulaşmış kişiye tek bir sayfa da yeter. Gerisini o anlayacak. Çünkü onun yürüdüğü yol yoldur. Nereye giderse yol orası. Ama bunu ustalaşmadan, bütün bu yoldan geçmeden önce söyleyemezsiniz. Bütün bu uzak doğu sporları, Japon sporlarının arkasında do kelimesi, karate do, judo, kendo, kyudo, bu do'dur. Samuray kitabında, Kılıcın Efendilerinde bu do kavramı üzerine eğildim. Oradan tekrar bir bu gözden geçirdim. Evet, yani beni bırakırsanız ben sonsuza kadar konuşurum ama söylemek istediğim temel şey şu. Hangi yolda yürürseniz yürüyün, o yolu başkasına yenilmeyecek kadar iyi öğrenirseniz adınızı yüceltirsiniz diyor Amazon. Ben de bu heyecanı hissediyorum. Hangi alanda yürürseniz yürüyün, ülkemizde de çok değerli, sizin gibi yepyeni şeyler yapmaya çalışan, ön açmaya çalışan genç insanlarımız, yaşlı insanlarımız, yaşlı insanlarımız var. Kadın erkek. İşinizi en iyi yapan insan sayısı, işini en iyi yapan insan sayısını arttırdığımız ölçüde başkalarına ilham vereceğiz ve toplum olarak ilerleyeceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Mucize falan yok, olmayacak. Yani günün birinde bir sihirli bir şey olsun, biz de gelişmiş bir ülke olalım. Yok. Ben de başarılı olayım. Hayır efendim yok. Çalışacaksın. Gerçekten başarılı olmuş insanlara sorun. Mikrofonunuzu emin bundan sonra Türk Aikido dergisi olarak tutacaksınız. Başarılarının sırlarını sorun. Şampiyonların sırlarını sorun. Hangi alanda olursa olsun diyecekler ki size. Yetenek bu işin %1'i. %99 çalışmak. Ama ben konferanslarında soruyorum mesela gelen katılımcılara. Hayatını yaşamaktan bizim anladığımız maalesef çalışmamak. Yani tarif edilen şey şu. Yan gelip yatmak, ekmek elden su gölden yaşamak, tatil beldesinde olmak. Aslında çalışmamak bize özendirilmiş. Uzak doğu sporu yapanlar, budo yapanlar çalışmanın önemini biliyorlar. Sizler çok iyi biliyorsunuz. Aikidocular biliyorlar. Iaidocular biliyorlar. O yüzden çok değerli bence bu yoldan yürüyen bir birey. Ama onları Musashi'nin mindsetiyle, düşünce tarzıyla çiz etmek, yani silahlandırmak lazım. O yüzden ben ne yaptım? Yani Iaido'nun değişik ekolleriyle çalışma fırsatı buldum tabii. Tamiya ekolü önemlidir. En eski ekollerden bir tanesidir. Koryo'dur. Ve bir kadın samuray, 70
Şimdi herhalde 80 yaşını buldu. Kadın samuraydan doğrudan, ünlü üstattan öğrenme fırsatı buldum. Onunla aleyhi tecrübesinden geçtim. Vaktiyle diğer sporlarla da uğraşmam oldu. Ancak geldiğim nokta şu. Bu düşünce tarzını yaymamız gerekiyor. Ve ben bunu Shodo ile, yani kaligrafiyle temsil etmeye karar verdim. Çünkü Miyamoto Musashi'nin kendisi de harikulade sağlam, köşe vuruşları olan bir kaligraftı. Ben de uzun yıllardır hasbelkader kaligrafiyle uğraşıyorum. Japonya'da kanjilerle ve Shodo ile uğraşıyorum. İkisini birleştiriyorum. Yani Musashi Dojo adlı bir atölyede, bir okulda bunu devam ettiriyorum. Çünkü bana göre fırça aklın kılıcıdır. Aynı kılıç gibi attığınız fırça vurucunun dönüşü yoktur. Önden bütün yapacağınız hamleleri biliyor, içselleştirmiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla Bushido kavramlarını merkeze alarak, yani ne diyelim, işte neden bahsettik? Toprak, su, ateş, rüzgar ve boşluk. Bunun bir Bushido'nun diğer beşlisi, 5 sabit var değil mi? Ben bunu kitaplarımda anlatıyorum. 5 sabit. Nedir bu 5 sabit? Jin, Gi, Rei, Chi, Shin. Bunun öğretilmesi lazım. Yani dojolarımız bunu öğretiyorlar, hocalarımız sağ olsunlar, senseilerimiz, ama üzerinde daha belki. Bu da nedir? Yine Konfüçyüs'ü ve temele dayanmakla birlikte samuray değerleri, bir liderin sahip olması gereken en önemli 5 özellik. Bir, empati arkadaşlar, empati. Kanjisine bakın, çok ilginç. İnsan kanjisinin yanına 2 koymuş. Yani 1'ten 2 gibi düşünme. İlk sahip olmanız gereken şey 1'ten 2 gibi düşünme yeteneği. Rakip olsa da olmasa. 2, gi, ahlak. 3, rey, adab, adab-ı muaşeret. Nerede, nasıl davranacaksın? Size öğretiliyor değil mi? Dojo'ya girerken nasıl davranacaksın? Selam nasıl vereceksin? Reyini nasıl yapacaksın? Çıkarken nasıl çıkacaksın? Birbirine nasıl, senpai, kohai, bunlar nasıl davranacaklar? Sensei kimdir? Nasıl davranmalı? Bunlar işte adab-ı muaşeret. Bunu bilmeyen insan yol yöntem bilmez ve lider olamaz, savaşçı olamaz. Gerek yokla olmaz bu iş. Kabalıkla olmaz. Bir Japon atasözü var değil mi? Olgunlaşan başak eğilir. Eğilmeyen hamdır. Ne? Bunları tekrar anlatmak lazım. Jingi rei ki bilgi olmalıdır, öğrenmelidir. Bilgi demek prensip. Ve son olarak güven vermeli, güven duyulmalı, kendine güvenmeli, güven. Güveni nasıl yazıyor biliyor musunuz kanji? Evet. Söz, ağızdan çıkan söz ve insan. Sözünün arkasında duran insan güveni olur. Güveni. Toplumumuzda bakın, etrafımızda bakın. Güven eksikliği var. Birbirimize güvenmiyoruz. Kendimize güvenmiyoruz. Kurumlara güvenmiyoruz. Geleceğimize güvenmiyoruz. Bir ucundan başlamak istiyorsanız birbirinize güvenerek başlayın. Ben size güveniyorum. Siz de bana güvenebilirsiniz. Emin olun, şimdi siz bunu yayınlayacaksınız, başkaları da güvenecek. Size güvenecek. Ama güveni hak etmek gerekiyor. Düzenli olarak, sürekli olarak buna yatırım yapmak gerekiyor. Neyse, uzatmayayım. Liderliğin en önemli bir özelliğini de söyledik. Bunları işte yani fırçayla yazarak, vücudunda hissederek, hatta harfleri elimizle çizerek, katalar gibi çalışıyoruz. O yüzden belki de dünyada ilk defa, Japonya'da dahil ediyorum buna, bu ikisinin birleştiği bir dojo kurdum. Bu dojoda düşüncelerimi ve Musashi'nin öğretilerini anlatıyorum. Dojo bu. İsteyenler Instagram sayfalarına, işte benim yazılarıma falan bakabilir. Evet, uzattım. Düşündüğümüzden doğal olarak fazla uzun oldu. Başka neydi? Sormak istediğiniz bir şeyler daha var mıydı? Hocam, Yani birkaç saatte olsa tabii çok güzel gidiyor sohbetimiz. Şunu da eklemek isterim ben. Aslında şöyle diyebiliriz, yani bu Japon savaş sanatlarının teknik kısmı bir yana, onun içine eklenmiş
bir nevi örülmüş o hümanist değerler aslında evrensel değerler. Şeyi görüyoruz bazen, Japon savaş sanatlarındaki teknikleri aynı şekilde yapan ama hani tırnak içinde yerli ve milli olsun diye böyle Türkçe kelimeler, Türkçe ve farklı ülkelerden, farklı dillerde terminoloji koyup yeniden Amerika'yı keşfetmeye çalışan sanatları da görebiliyoruz. Ama aslında Japon savaş sanatlarının hani belki de en güzel yönü teknikler yine bir kenara koyarak evrensel bütün insanlara hitap eden değerleri öğrencilere, çalışan kişilere aşılama gibi bir yönü var. Yani o şekilde örüle gelmiş tarih boyunca. Japonya dışına da bu sanatlar ihraç edilirken o yönleri vurgulanmış, ihraç eden, tanıtan kişiler tarafından. Böyle diyebiliriz sanki. Doğru. Doğru. Bu konuda şöyle düşünüyorum. Bizden birilerinin de farklı alanlardaki savaş sanatlarını tanıdıktan, çok iyi bildikten ve ustalaştıktan sonra bizde ne var? Bizim örneğin yatağınımız nasıl bir kullanım şekli olabilirdi diye düşünerek ben yeni bir savaş sanatı, bir spor kataları çıkarmasında bir sakınca olduğunu zannetmiyorum. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele yine aynı şekilde teorik ve düşünsel altyapısı, tarihi altyapısı bilgisi olmadan bunu sadece şekilselmiş gibi diye düşünerek yaptığınız zaman meşru zemin oluşturamaz. Devam etmez. Büyük çınarlar, büyük ağaçlar değil mi? Kökleri de derinlere gidebilenler. Biz bunları sadece görsel, yüzeysel olarak değil, kavramsal olarak da, terimsel olarak da derinlerden kavramları bularak, getirerek, bunları bağlayarak ikna edici bir şekilde bilmeniz lazım. Yani o yüzden ben ne yaptım? İlk çıkardığım kitaplardan bir tanesi Yeniçeri Yoldaşlığı ve Bektaşilik'ti. Çünkü samuraylarda gördüğümüz şey, turnanın kalbini anlatmaya çalıştığım şey o. Bizde ne var sorusunu soruyorsunuz. Yeniçeriler var. Oradaki terminolojiden beslenmeden. Onu sadece iki ileri bir geri giden mehter takımından ibaret sanarak veya külahından efendime söyleyeyim başlığından ibaret zanneden bir anlayışta olmaz. Ciddi çalışmalar lazım. Japonların iyi tarafı ve sağlam olma tarafı bu. Bir geçmiş üzerine. Aynı şekilde bakın toprak. Bir geçmiş üzerine yeniyi inşa edersiniz. Ama bu hamasetle veya siyasi görüşlerin üzerine hizmet etsin diye tarihi kullanarak olmaz. O sanatın, o alanın kendisi için çalışmakla olur. Her şeyi siyasileştirerek kirletiyoruz maalesef. Sporu, sanatı, aklınıza gelecek her alanı. Dolayısıyla samimiyetle bu konuları çalışacak olursa birileri desteklenecek çok şey var. Örneğin oturup birisi şeyleri çalışmalı. Bu gözle cirit karşılaşmalı. Ama bilimsel gözle de. Anlatabiliyorum değil mi? Dolayısıyla ben bunlara kategorik olarak karşı bir duruşta değilim. Sağlam bir altyapıyla dünyaya yeni şeyler kazanmak. Mesela şey gibi düşün. Krav Maga. Bakın Aldın Erden ne kadar getirdi şeyi. Yeni bir dövüş sanatı. Veya Brezilya'daki çalışmalar. Japon temeli üzerine kurularak yapılanlar. Veya Kore'deki çalışmalar. Veya Rusya'da mesela. Değil mi? Yakın dövüş sanatları oldukça başarılı bir şekilde. Ama bunların hep altyapıları. Evet. Dolayısıyla senin görüşünü desteklemekle birlikte bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Söylediğim şartlar gerçekleşecek olursa. Evet. Yani bu ülkeden de, bu şeyden de, bu toplumdan da, bu kültürden de harikulade dünyaya hediye edebileceğimiz yepyeni şeyler çıkabilir. Elimizde bunun doneleri var. Bunu görecek göz lazım. Bunu görecek göz lazım. Bunu anlayacak insan lazım. Sizler, gençler arasından bunu. Kulaklarınızı tıkayıp kendi içinize bakmak lazım. Bakmak. Ne diyor Musashi? Bugün dünkü kendini yenersen yarın acemileri, ertesi gün ustalığı yeneceksin. Vurgusu kendini yenmekle ilgili. Kendinle yarışacak. Öyle değil.
O zaman çok verimli bir toprak olduğunu buranın, neler çıkarabileceğini hep birlikte göreceğiz. Bu güvenin geri gelmesi gerekiyor ülkemize. Biliyor muyum? Evet, benim görüşüm bu. Ben de Zeynep'in soru hakkını çaldım az önceki kez. O yüzden şimdi kenara çekiliyorum. Aslında daha bile iyi oldu. Acaba bu anlattıklarınız bizi Kılıcın Efendilerinin bir seri olacağını biliyoruz. Samuray bunun ilk ayağı. Acaba bu bahsettiklerinizde devamında varacağımız bir işaretler var mı? Serinin devamı nasıl gelişecek? Evet, güzel sordun yine. Zeynep güzel sorularla geliyor. Evet, devam edecek. 3 kitaplık şu anda düşündüğümüz bir seri üzerinde çalışıyoruz. İkinci kitap Şövalye. Şu anda onun araştırmaları ve çalışmaları, yazım notları devam ediyor. Şövalyelerin düşünce dünyaları, yaşam şekilleri üzerine bir kitap üzerinde çalışıyorum. Çünkü yani belki de Osmanlılar, yaşadığımız coğrafya için söylüyorum açısından, savaş sanatları diye baktığımızda en önemli rakip, düşman, hani savaşçı olarak baktığımızda şövalye. Ama bunlar üzerine oturup pek fazla düşünülmemiş. İşin hamaset tarafını bir kenara bırakıyorum. Neydi bu adamlar? Ne düşünüyorlardı? Nasıl hazırlanıyorlardı? Ne yapıyorlardı? Taktikleri, stratejileri var mıydı? Bunlar üzerine, onları tanımak üzere bir giriş, samuray gibi bir giriş niteliğinde bir kitap. Onun arkasından da Kapıkulular üzerine tekrar Yeniçerilere ve Osmanlı'ya biraz döneceğim. Şimdiden onun da hani müjdesini bir anlamda analitik olarak tekrar bir değerlendirme, ama sadece Yeniçeriler üzerine olmayacak kadar Kapıkulularını belki genel olarak sipahileriyle, işte diğer ocaklarıyla birlikte değerlendireceğimiz bir kitap üzerinde de şu anda görüş geliştiriyorum. Ondan sonra bakacağız gelişata göre. Belki bakarsınız Moğolların keşikleri üzerine, işte Romalıların özel birlikleri üzerine, Mısırlılar üzerine, aklınıza gelecek her tür savaşçısının üzerine yazabiliriz. Neden olmasın? Çünkü arkadaşlar, niye biliyor musunuz? Yani burada önemli bir şey var. Bu savaşçı sınıflar ille de günümüzde tabii elimize kılıç alıp silah alıp savaşmayı öğretecek halimiz yok. Burada bir düşünce yapısı var ve tarih bu düşünce yapılarıyla kuruluyor. Ben bununla ilgileniyorum. Bu neydi? Dolayısıyla Yeniçerileri anlatırken de Turna'nın Kalbi kitabında iyi oldukları, düzenli ve organize oldukları zamanı kendime hedef alarak, onları anlamaya çalışarak. Diğer kitaplarımı okuduysanız 5. Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıktı. 5. baskı yaptı. Yani bir tarih kitabı için, akademik bir kitap için iyi bir sonuç. Ona da bir bakın derim. Orada da bize ait neler var. Sonra bir chapter'ı da, bir bölümü de şeye ayırdım. Yeniçeri ve Şövalye ve Samuray karşılaştırmasına. Onların ölümü algılayışları nasıl algılıyorlar? Çünkü biliyorsun yani bir savaşçı için, geçmiş dönemden bahsediyorum, ölümün nasıl algılandığı önemli. Ben buna okuyunca anlayacaksınız, spoiler gibi olmasın, ama savaşçının çelişkisi diyor. Yani bir yandan şiddet dolu bir dünyada yaşayacaksınız, bir yandan yaptığınız şiddet karşılığında affedilmeyi ve hangi inancınız hangisi olursa olsun cennete ulaşabilmeyi hayal edeceksiniz. Savaşçının çelişkisinden nasıl kurtuluyorlar? Savaşın, meydan savaşının, muharebesinin travmasından kendilerini nasıl kurtarıyorlar? Bu travmadır yani. Ben orada örneklerini verdim. Yani Orta Çağ savaşları, modern öncesi dönem meydan savaşları arkadaşlar, 100 bin, 10 binlerce insanın birbirine girdikleri yerler. Ellerinde keskin silahlar var. Yani biz savaşı tabii bir yandan savaşçılığı ideal taraflarıyla bakıyoruz ama savaş dediğiniz şey korkunç, yıkıcı bir şey. Bir insan böyle bir travmadan eğer sağ çıkacak olursa nasıl kendini ve ruhunu arındıracak? Savaşçının asıl çelişkisi bu. Neyse, o ayrı bir konu. Günün birinde belki onun üzerine de oturup konuşuruz. Ama hani söylediğin seri devam edecek. Kılıcın Efendileri devam edecek. Evet, sizde yine yani sormak istediğiniz bir şey varsa sorun, toparlayalım. Evet, toparlayalım isterseniz. Ümit, senin sormak istediğin bir şey var mı yoksa?
Yok, şu an için sormak istediğim bir şey yok. Evet arkadaşlar, ben tabii heyecanlanabiliyorum. Bu konular beni heyecanlandıran konular. Ve herkesin de heyecanını kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Heyecan sizin ateşinizdir. Yüreğinizde yanan ateştir. Her zaman sizi diri tutar. Bazen öğrencilerimde görüyorum. Üniversite öğrencisi kendisini bırakmış gibi böyle bir karar alıyor. Ya bırakın arkadaşlar, yani yapacak o kadar çok şey var ki. İsterse pandemi olsun. Şimdi de hazırlanacaksınız. Size ne diyorum? Yani savaş hazırlıkla kazanılır. Şimdi hazırlık zamanı o zaman. Çağ değişiyor, dönem değişiyor. Bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu yeni dönem için gerekli olan silahları şimdiden edinmeniz lazım. Bu da mindset dediğim düşünce tarzı. Okuyun, öğrenin, çalışın. Miyamoto Musashi'nizi bitirin. Tekrar okuyun. Bakın ben onun dersini verdiğimde rahatlıkla söylüyorum. İlk okuyan altını özellikle çizerek okuyun diyorum. Birkaç yeri çizerler. Bir daha okuduklarında tekrar başka yerleri görürler. Tekrar okurlar, tekrar. Sonunda o kitabın bütün satırları çizili oluyor. Çünkü ne anladığınız sizin utsuvanız, yani kabınız kadar. Kabınızı, kalıbınızı, derinliğinizi artırdıkça anladığınız şey artar. Musashi'nin temel mesajı da budur. Şimdi ben ikinci baskı üzerinde çalışıyorum arkadaşlar bu arada. Çünkü birinci baskı bitti Beş Çember kitabının. Tahminimizden çok hızlı gitti. Genişletilmiş bir ikinci baskı üzerinde çalışıyorum. Daha önce dahil etmediğim bazı metinler buldum. Musashi'nin kendi kendi yazdığı. Onları da dahil edeceğim. Bazı hızla hazırlamıştık biraz koştura onu. Ufak tefek dizgi hatalı onları düzeltiyoruz falan. Yeni versiyonda yakında inşallah çıkacak. Onu da bekleyin derim. Çünkü daha benim içime sinecek bir şekilde bir kitap geliyor. İkinci versiyon. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir kere öncelikle size teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl insanlarsınız. Türkiye'mizin, ülkemizin, toplumumuzun, bizlerin geleceği işte bu pırıl pırıllıkta yatıyor. Yeni bir şey deniyorsunuz. Kendinize meydan okumuşsunuz. Bu işler kolay değil. Çok iyi biliyorum. Aynı yollardan kendim de geçtim. Hala da geçmekteyim. Herkes sizin üzerinize yüklenecek. Eleştiriler bol olabilir. Önemli değil. Önünüze bakın. Bu da bir mücadele. Ama yaptığınız şey kalıcı olacak. Yaptığınız şey kalıcı olacak. Önemli. Ve etrafınızı aydınlatmaya devam edeceksiniz. Valla Yeniçeri olsaydım aşk ola yola derdim. Onlar yoldaş diyorlardı kendilerine. Samuray olsaydım yolunuz açık olsun derdim. Çünkü onlar da yol düşüncesi üzerinden yürüyorlar. Dolayısıyla elimden gelen desteği vermeye de devam edeceğim. Bu vesileyle bütün okurlarınıza veya bu seyredecek olan herkese de selamlarımı iletiyorum. Ve bu heyecanı paylaşacaklarını ve bu düşüncenin de hızla toplumumuzda yayılacağını, özellikle dojolar başlamak üzere ümit ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Dediğiniz gibi bir merak ile bu Türk Aikido Dergisi adlı platformu kurmaya çalıştık, kuruyoruz. Siz de ilk misafirimiz oldunuz. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Güzel sohbetinizle, bilgilerinizle de ve müjdelerinizle de bizi sevindirdiniz. Son bir şey söyleyerek kapatmış olayım. Şimdi sen söyleyince ilham geldi. Benim hayatta sihirli bir kuralım var. Eğer yaptığınız şey doğru ise, kalbinizdeki pusula gerçekten o yönü gösteriyorsa, hayatta herkes, her şey, hatta kainattaki her şey sizinle işbirliği yapar. Dolayısıyla siz bu projeye geldiğinizde ben hemen tabii ki işbirliği yapmak isterim dedim. Emin olun siz bu iyi niyetinizi ve sağlam hedefinizi doğru tuttukça herkes sizinle işbirliği yapacak. Önünüz açıldıkça açılacak. Sevgilerim. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Peki. Evet.